Çok değerli takipçilerim, bu soğuk pazar gününden hepinize merhaba. Bugün hep birlikte güzel bir pazar sohbeti yapalım istiyorum. Ama bu sohbet açıkçası biraz daha akıllı şekilde olsun. Çünkü biliyorsunuz ki bütün hayatımız aslında boş konuşanlar, boş muhabbet edenler, boş davrananlarla geçip gidiyor. Ben kendi hayatımda bunları olabildiğince kendi filtrelerimle eledim. Ve akıllı olmayan muhabbetlerin içinde pek fazla bulunmamaya çalışıyorum. Çünkü ben biliyorum ki para ne kadar değerliyse zaman ondan çok daha değerli. O yüzden bu pazar gününde aslında aile, borç yönetimi, yatırımlar, parayı anlamak üzerine tırnak içinde akıllı muhabbet etmeye geldim. Eğer sohbetime katılmak istiyorsanız hemen çayınızı kahvenizi alın ki benimki de burada, hep birlikte başlayalım. Tabii öncesinde kanalıma abone olmayı, sevdiklerinizle birlikte bu sohbeti paylaşmayı ve beğendiğinizde beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ve ayrıca sorularınız, önerileriniz için de yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi bir pazar sabahındayız. Belki masamızda bir kahvaltı. Çayın dumanı tütüyor. Aslında en dinlenmemiz, en beyinsel olarak berrak olmamız, kendimizi o günün hem sükunetine hem ritmine uyduracağımız bizim için en güzel günlerden biri pazar. Ama maalesef bu kadar güzel bir kahvaltı ve güzel bir çayın yanında aklımızın bir köşesinde hep aynı soru. Gelecek için ne yapıyorum? Yeterince plan yapıyor muyum? Borçlarım azalıyor mu? Ailem finansal olarak güvende mi? Ve bu aynı sanki çivili bir yatakta yatıyormuş gibi sizi bulunduğunuz yerde iğnelemeye başlıyor. Bugün hep birlikte aslında parayı anlamayı, onun dilinden konuşmayı, hayatımızın içine entegre ederek aslında ne kadar kritik bir sorunu ortadan kaldıracağımızı konuşacağız. Çünkü eğer para sizin için bir stres kaynağıysa belki de bunun sebebi onunla aynı dili konuşamıyor olmanızdır. Belki siz finansal olarak bazı şeyler yapsanız da ailenizden o istediğiniz beklentilerin karşılığını alamıyorsanız, belki ailenizle finansal anlamda doğru bir dille konuşamıyorsunuzdur. Siz ne kadar ne yaparsanız yapın, aslında buradaki en önemli şey para konuşmak, paranın dilinden konuşabilme becerisidir. Aslen bu videoda sizlere amacım paranın dilini nasıl konuşacağınızı öğretmek. Çünkü eğer parayı anlamazsanız o da sizi anlamaz ve sizden bucak bucak kaçar. Ama anlarsanız, onunla doğru ilişkiler kurmaya başlarsanız bu sefer onun dilini konuşmaya başlarsınız. Onun dilinden konuşmaya başladığınızda aileniz de bu dile katılım sağlar ve sonunda hem siz hem aileniz gerçekten paranın size aslında ne kadar yakın olduğunu hissetmeye başlarsınız. Peki bu kadar konuşuyoruz da paranın dilini konuşmak ne demek? Bunun için öncelikle bir kendinizi tartın. Sizin parayla olan ilişkiniz nasıl? Yani siz hayatınızda parayı bir araç olarak mı görüyorsunuz? Yoksa sürekli olarak yakalamanız gereken bir şey olarak mı görüyorsunuz? Hayatınızda baktığınız zaman kararlarınızı elinizdeki parasal varlık mı veriyor? Yani para mı sizi yönetiyor? Yoksa elinizdeki parayı siz istediğiniz şekilde yönlendirip kendinize hizmet eder hale getirebiliyor musunuz? Yani parayı mı siz yönetiyorsunuz? Bu sorulara verdiğiniz cevapların sonunda şu kanıya varabilirsiniz. Evet, paramı ben yönetiyorum. Demek ki paranın dilini anlıyorum. Ya da para benim kontrolümün dışında olan bir şey. Elime geldiği an tek amacım borçlarımı ödemek, sonrasında da geçinmek. Demek ki para beni yönetiyor, para bana hükmediyor. Demek ki ben onun dilini anlamıyorum. Bugün genel olarak böyle bu konudaki çalışmalara baktığınızda finansal okuryazarlığı düşük olan bireylerin finansal okuryazarlığı yüksek olan bireylere nazaran borçların 5 kat daha fazla olduğu gözlemleniyor. Tabii bu kastettiğimiz şey kötü borçlar. Ve daha da önemlisi aslında bu finansal okuryazarlığı düşük olan kişilerin yatırım yapmaya korktuğu ve sürekli bu borç döngüsüne sıkışıp kaldığı gözlemleniyor. Peki temel seviyede paranın dilini nasıl öğrenebilirsiniz? Yani para konusundaki bu doğru bilinci nasıl oturtabilirsiniz? Öncelikle sohbetlerinizin, konuşmalarınızın içine parayı katmanız lazım. Yani para korkulan, sizi zora sokan, hayatınızı kabusa çeviren ya da ulaşılamayan bir şeymiş gibi
bir böyle bir korkunç bir orada bir kabusmuş gibi bir kenarda durması yerine ya da sadece kavgalarda açığa çıkaran, yani bir tarafın biriktirdiği ve kavga döneminde patladığı, sen şunu yaptın, sen bunu yaptın gibi birbirlerini sadece olumsuz anlarda beslediği bir muhabbet konusu olması yerine gerçekten iyi günlerde de konuşulabildiği, böyle hayatınızın çok doğal bir unsuru gibi, et gibi, süt gibi, yemek gibi bir doğal seviyeye indirmeniz lazım para konuşmayı. Bu durumu küçümsemeyin. Ailede para konuşmak, para konuşma alışkanlığı geliştirmenin, yani paranın dilini anlamanın, yani aslında finansal okuryazarlığın en temel basamağı olan cesaretle para konuşmanın temelini oluşturuyor. Yani bugün konuştuğunuz, mesela söylüyorum, işte bir çanta beğendim, 1.000 liraydı ama bunu almadım. Bununla yatırım yapmayı planlıyorum. Harika bir para konuşmasıdır. Geçen ay yaptığım şu hatadan dolayı ekstra bütçeme bu kadar zararda bulundum. Ama bunu bir sonraki ay böyle şekilde yapmak istiyorum. Harika bir para konuşmasıdır. Daha önce eşim olarak sen, daha önce bunu yaptığın için bizim bu kadar zararımız oldu. Bunu seni suçlamak için söylemiyorum. Ama bundan sonra bu tarz tüketim davranışlarımızı bununla değiştirirsek bize uzun dönemde bu katkıları sağlar. Çok güzel bir para konuşmasıdır. Çocuklarınıza harçlık verirken, evladım, eğer bunları almak istiyorsan bu harçlıklarının bir kısmını günlük temel işte giderlerin için kullan. Ama bence bir kısmını da işte bu hedefin için biriktirebilirsin. Çok güzel bir para konuşmasıdır. Bütün ailenin bir araya geldiği, bir haftalık harcamalarını süzdüğü, içinden işte bu harcamaların aslında ne kadar gereksiz olduğu, işte bu harcamaların aslında yerine bu harcamalar yapılsaydı hepinize daha fazla katkı sağlanabileceği gibi böyle bu örneklerdeki harcamaların konuşulması ya da gelirimiz bizim farkındaysanız işte bu kadar arttı bu sene ama bu kadar vergiye girdi. Aslında gelirimizden bu kadar bir para gitti gibi, yani finansal kişisel bilincin arttıracağı konuşmalar yapmak gerçekten finansal okuryazarlığın ve bilgi düzeyinin gelişiminde hayati rol oynuyor. Bunu niye küçümsemeyin diyorum biliyor musunuz? Yani ben 100 liraya mı konuşacağım, 50 liraya mı konuşacağım? Bunun sonu sonuçta kavgaya çıkara. Neden düşünmeyin diyorum biliyor musunuz? Çünkü bu tarz yarattığınız konuşmalar bir zaman sonra içgüdülerinizi harekete geçiriyor. Bir zaman sonra ilk söylediğiniz şey size sorun olmamaya başlıyor. Ama ikinci, üçüncü kere söylemenizde burada bir hatayı buluyorsunuz. Hatayı bulduktan sonra da bunu düzenleyecek, bunu iyileştirecek şekilde neler yapabilirim? Beyniniz bu noktada çalışmaya başlıyor. Aslında yaptığımız şey şu: bir evdeyiz, önümüz karla dolu ve yolu göremiyoruz. Yaptığımız şey önümüzdeki o sanki hiç bitmeyecek gibi önümüzdeki o karı işte kürekle yavaş yavaş önümüzü süpürmek. Önümüzü süpürmeden, önümüzü açmadan sonraki aşamaları görmemiz mümkün değil. Çünkü önümüzde şu an yığılı bir kar var. Kapıyı açtığımızda boyumuza kadar karla kaplı durumda. İşte para konuşarak, küçük şeyleri konuşarak aslında o yaptığımız ilk kürek hareketlerini yapmış oluyoruz. Şu an sonuçta çok büyük bir şeye neden olmadığını görsek de aslında o yolun açılmasının temeli o ilk kürek hareketleriyle ortaya çıkıyor. O yüzden diyorum ya, bizim ülkemizde genelde her şeyi çok küçümseme, sanki önemsizmiş gibi ele alma gibi eğilimler var. Bu tarz olaylarda dalga geçme, işte karıma bunu söylesem bu olur, çocuğuma bunu söylesem bu olur gibi böyle feveranların içine girme gibi çok büyük tepkiler var. Bunun temel nedeni de aslında gerçekten parayı anlamamamızdan kaynaklanıyor. Para ciddi bir iş. Para kendi mesleğinizin yanında size ömür boyu pasif akışı getirebilecek çok da ciddi bir güç. Bütün hayatınızı ve kaderinizi yeniden yazacak, yeniden şekillendirecek seviyede önemli bir uğraş. O yüzden de şunu çok önemseyin. İlk adımlar aslında en önemli adımlardır. Yani bir bebeği nasıl emekliyor diye küçümsemiyorsak, çünkü yürüyebilmesi için ve koşabilmesi için o emekleme sürecini geçirmesi gerekiyor. Lütfen bu söylediklerimi ciddiye alarak işe başlayın. Bu finansal okuryazarlık ve finansal eğitim küçük küçük para konuşarak ailede başlıyor.
birbirinizle bu konuda konuşarak, birbirinizi geliştirerek şunu yapmak yerine bunu yapalım, bunu yapmak yerine şunu yapalım. Bu yaptığın yanlıştı ama sonunda sana bunları doğurdu. Yani bunları öğretti ya da bunlardan ders almanı sağladı diyerek aslında parayı duygusal zeminden, birebir ilişki zemininden çıkararak kendi hayatınızın temel yatırımı olarak görerek konuşmalısınız. Ben hep şöyle örnek veriyorum. Biz şirketlerde para konuşurken birbirimizi suçlayarak konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Diyoruz ki bir finansal karar verdik. Bakın kararların büyüğü küçüğü de olmaz. Yani 100 liraya gidip bir marketten bir şey almak da bir finansal karardır. 100 milyona gidip bir fabrikaya bir makine almak da aynı karardır aslında. Baktığınızda temelinde aynı düşünceler ve aynı alt metinler yatar. Aynı doğru kararları vermeden 100 bin liralık bir cihaz aldığınızda da aynı üzüntüyü yaşarsınız ya da sıkıntıyı yaşarsınız. 100 liralık bir alışveriş yaptığınızda da aynı şeyi yaşarsınız. O yüzden finansal kararlar miktarla küçümsenmez. Bu noktada tavsiyemin ne olduğunu size daha pratik uygulamalı bir şekilde söyleyeyim. Her gün bir hafta boyunca her gün kendinize bir saat kurun. 5 dakika ailenizin içindeki herkes o gün yaptığı finansal davranışları anlatsın. Örneğin çocuğunuz desin ki ben bugün bir tane sakız aldım desin. Ve siz deyin ki işte ben aileme süt aldım, yumurta aldım ve bunlar bu kadar tuttu deyin. İşte eşiniz desin ki ben bugün şunu yapmak zorunda kaldım, şunu aldım desin. İşte baba desin ki ben şunu yaptım, şunu getirdim desin. Yani ailedeki herkes kendi yaptığı finansal hareketi anlatsın. Ya da biri bir şey okuduysa finansla ilgili ben bugün şu yazıyı okudum desin. Bunu rutin olarak bir hafta içinde her gün 5'er dakika şeklinde ayırın. Bu neye evrilecek biliyor musunuz? Sonra kendiniz bile inanamayacaksınız. Çocuğunuz mesela şunu söylemeye çalışacak. Ben bugün kendime sakız alıyordum anne ya da baba ama şunu fark ettim. Yanındaki aynı sakız, birebir aynı sakız işte şu kadar daha fiyatı düşükmüş. Ya da işte yanındaki A marketi değil B marketinde bunda indirim varmış bu kadara gelebiliyormuş. Ya da baktığımda A marketindeki bu sakızın içeriğinde daha fazla işte şu zararlı ürün varmış. Ona rağmen fiyatı buymuş. Ben gittim daha doğalını buldum ve fiyatı bu şekilde yaptım diyecek çocuğunuz. Yani aslında küçücük dediğiniz şeyler kendi içerisinde mayalanacak ve kişiyi doğru finansal davranışlara, bilinçli harcamaya yönlendirecek. O yüzden diyorum ya lütfen para konuşmayı küçümsemeyin. Bunu sistematik olarak yapın. Bir haftada da kendinize bir süre verin. Her hafta işte atıyorum akşamleyin saat 9'da. Kurun saatinizi. 9'u 5 geçe 10 geçeye kadar herkes hızlı bir briefing versin. O gün finansal olarak ne yaptığı ile ilgili. Bir alıştırırsanız bir hafta içerisinde ailenizin içinde para konuşmayı bu sefer zaten bu sizin vazgeçilmez bir parçanız haline gelecek. Bir zaman sonra beyin öyle bir optimal hale gelecek ki tıkır tıkır biz bu hafta işte şu gereksiz harcamaları yaptık. Aslında şöyle yaparsak bütçemizi daha iyi hale getirebiliriz. Biz en iyisi şu kısmını çok harcıyoruz, şu kısmını biz biriktirmeye ya da yatırıma ayıralım. Yani ya acil durumda işimize yarar ya da ileride servet yönetiminde kullanırız gibi aslında size gerçekçi çözümler sunacak. Farkındaysanız bu ailenizle birlikte bu seviyeye geldiğinizde o pazar günleri o masada otururken işte ailem finansal güvende mi? Ben bu konuda yeterli miyim? Gelecek için neler yapıyorum gibi sorularınızın çok büyük bir bölümü rahatlamış olacak. Çünkü pazar konusunda da bütün aile bu konuda olması gereken en güzel konuları birlikte doğal olarak para konuşarak zaten gerçekleştiriyor olacaksınız. Ben hep söylüyorum, bilinçli bir aileniz varsa finansal özgürlüğün en zor seviyesini atlatmışsınız demektir. Ama aile bireyleri bilinçsizse siz ne kadar tırmalarsanız tırmalayın bir taraftan elinizde sürekli bir cebinize sokan bir el olacak ve o sistemi onda geliştiremediğiniz için, o bilinci onda geliştiremediğiniz için ailecek hiçbir zaman böyle bir finansal özgür bir aile olup o istediğiniz, hayal ettiğiniz hayata ulaşamayacaksınız. O yüzden topyekün mücadele etmek lazım. Topyekün olarak aileyi bu para konuşma işine katmak lazım. Bu zor diyorsanız da söylediğim tekniği uygulayın. Dediğim gibi bir karar alın. Her gün 5 dakika hayatınızdan hiçbir şey götürmez. Ama 5 dakika herkes yaptığı harcamalarla yüzleşsin. Bakalım ne kadar dayanabiliyor? Yaptığı bilinçsiz harcamalara ne kadar dayanabiliyor?
Bir de sonraki aşamada, yani kişi seviyeye geldiğinde, şimdi anlatacağım konuyu borç yönetimi, bileşik faizde işin içine katarsanız kişi zaten yaptığı harcamaların nelere mal olduğunu göreceği için aslında sağlam bir temelle topyekün bilinçli finansal davranış olan bir aileyle yolda yürümeye başlayacaksınız ve çok güzel bir özgüven, çok güzel, çok güçlü adımlar demek. Harcamalardan dem vururken ikinci konumuz borç yönetimi. Şimdi ben borçları genel olarak ikiye ayırıyorum. Biri iyi borç, biri kötü borç. Konuştuğumuz konu iyi borç değil. İyi borç dediğimiz şey işte yatırım için aldığımız borçlar, varlık alımı, aktif varlık için aldığımız borçlar ya da bize pasif gelir oluşturması, yani aylık nakit akışları oluşturması için kurduğumuz bir sistem için yaptığımız borçlar. Yani bir borç, biz bir borç alıp karşılığında iki bundan nakit akışı sağlıyorsak bu aslında bize nedir? İyi borçtur. Ama eğer biz bir borç aldığımızda karşılığında nakit akışı sağlamıyorsak ve bu borcu direkt biz ödüyorsak bu kötü borçtur. Bahsettiğim borç kötü borç. Örnek, şu an mesela kredi kartı çok yüksek faizli. Şu an bir kredi kartına gittiğimde, atıyorum bir akşam yemeği, bir kuaför, bir işte lüks bir harcama yaptığımda ya da normal sabit giderlerimde de aynı şey. Tabii ki yapmak zorundayım ama hani ne kadar fazla yaparsam aslında daha fazla kötü borçlanmış oluyorum. Her zaman söylediğim, bu iyi borç ve kötü borç olayında söylediğim bir şey var. Borçlarınızı kontrolünüz altında tutarsanız servet sahibi olabilmeniz konusundaki en büyük kaldıraçlardır. Ancak yönetemezseniz sizi ciddi olarak köleleştirir. Peki nasıl yöneteceğiz? Yine para konuşarak. Para konuşarak ailenizin içerisindeki borç yönetimini bir kere elinize alacaksınız. Herkes harcama yaparken sınırlarını bilecek. Bunu da siz dayatarak yapmayacaksınız aslında. Siz başında bu kişilere o para konuşma alışkanlığı kazandırdığınız zaman içerisinde bu kişilerin finansal bilinçleri, işte finansal bilgiye duydukları merak ve ihtiyaç artacak. Arttıkça yeni bir aslında ilgi alanı ortaya çıkaracaksın. Bu kişi borçlarını yönetemediğinde bütün bir hayatını nasıl derinden olumsuz etkilediğini bu süreci anlayacak. Yani bu sürecin çok para kazanıp kazanmamaktan ziyade bilinçli bir harcama politikasının olması, bilinçli bir yatırım sisteminin olmasıyla alakalı olduğunu çok net anlayacak. Ve aslında şunu yapmayacak. Yani sen az kazanıyorsun, biz bu yüzden bu kadar borcun içindeyiz diye konuşmayacak. Yani şöyle derse, biz kazancımızı şöyle bölerek bir sistematiğe oturtursak aslında bize kısa vadede hem borç finansmanı sağlar hem uzun vadede bizi yatırımla paramızı büyütür şeklinde bir algıya kişileri sokabilirsiniz. Aslında burada da borç yönetiminin en önemli sorununu ortadan kaldırmış oluyoruz. Birçok insan, daha önceki borç tuzakları videomda da anlattığım gibi, aslında borçlarının bitmeden yatırım yapmaması gerektiğini düşünür. Bunun hem adil olmadığını düşünür, hem bundan gelecek işte faiz ve benzeri zararların çok daha yüksek olacağını düşünür. Bu nokta eğer böyle bugünkü Türkiye şartlarında kredi kartları gibi böyle böyle uzaysal büyüklükte faizler gibi olursa tabii ki haklısınız. Yani bu borçların çünkü finansmanını sağlayabilecek büyüklükte bir yatırım bulabilmeniz için aslında bu konuda inanılmaz derecede dahi olmanız ya da büyük kaldıraçlar kullanmanız gerekir ki bunlar paranızı ciddi anlamda riske eder. Ama genel anlamda söylüyorum, yani eğer bu kadar yüksek kredi kartı borcu olmadığı sürece diğer borçlarınız, yani daha düşük faizli, daha uzun vadeli, daha çok işte size ödeme konusunda ve vade bölümündeki faiz konusunda çok büyük dara sokmayacak borçlarınız varsa bunları olabildiğince daha ağırdan olarak ödemenizde herhangi bir sakınca yok. Bunun da nedeni aslında dünyada her gün paranın basılması ve bir enflasyonun olması. Biz hep borç alırken şöyle düşünüyoruz: bu borcu aldığımda uzun bir vadedeyse aslında bunun ödemeleri nedir? Yani faiz oranı çok devasa, agresif şekilde yüksek olmadığı sürece aslında bunun nedir? Gün gün bana borcun alım gücü konusundaki varlığı miktarı bana azalacak. Varlığım da enflasyondan dolayı, yani yine aynı şeyden dolayı varlığın fiyatı yükselecek. Ben aslında bu borcu alarak ve karşılığında bu varlığı satın alarak servet birikimi yapacağım. Şöyle bir istatistiklere baktığımızda gerçekten borcunu ödemeyi bekleyip sonra yatırıma başlayanların genel anlamda finansal özgürlüğe 10 yıl gibi ekstra bir süre sonra ulaştığı ortaya konulmuş. Oysa siz bir sistem kurduğunuzda
ve borçlarınızı öderken aynı anda yatırıma başladığınızda finansal özgürlük süreniz yaklaşık olarak 5 yıl daha erken oluyor. Şöyle size kabaca bir sayılar atayım. Yani doğru sayılar değil tabii ki ama algılamanız için söylüyorum. İşte bir yılda diyelim işte 20 bin lira bir para geliyor elinize ve sizin bir yıllık borcunuz da 50 bin lira. Siz her yıl o 20 bin lirayı öderseniz borcunuzu ne yaparsınız? 2,5 yılda kapatmış olursunuz. 2,5 yılda borcunuz bittiğinizde elinizde hiç para olur mu? Hayır. Borçsuz biri olursunuz ama elinizde para olmaz. Onun yerine şöyle bir sistem kursanız, atıyorum biz buna işte %70, %30 oranı diyoruz. Bu 20 bin lirayı %70'ini yatırıma ayırsanız, %30'unu da borç finansmanına ayırsanız bu borç ödeme süreniz 2,5 yıldan 3 yıla çıkıyor. Yani borçsuzluk süreniz. Ama bu sürede o yatırıma ayırdığınız %70'lik kısmı bileşik faizin etkisiyle de ciddi oranda büyüyor. Yani işe baktığınızda günün sonunda birinde 2,5 yıl sonra tüm borçlarınız bitmiş olup cebinizde 0 liranız oluyor. Öbüründe belki 2,5 olmuyor, 3 yıl sonra bitmiş oluyor. Ama cebinizde işte belirli bir paranızın işte 14 bin gibi 20 binin %70'i gibi bir kısmı işte 3 sene içerisinde birikmiş oluyor. İşte o kadarın bileşik faizli kısmıyla da kenarda paranız oluyor. Ben her zaman danışanlarıma da aynı şeyi söylüyorum. Bir borç kötü borç değilse, yani sizin gırtlağınıza sarılmıyorsa ve çok agresif böyle oranları, faiz oranları yoksa, vadesi varsa olabildiğince borçlarınızı uzatın. Vadeyi uzatın, faiz oranlarını düşürün. Vadeyi uzatın, faiz oranlarını düşürün. Yani çok önemli değil borç finansmanı. Bunun yerine yatırım yapın. O süreçte bekleyin, o yatırımlar büyüsün. Öyle bir şey oluyor ki o borçlar artık kuş gibi kalıyor. Çünkü zaman etkisiyle zaten enflasyonla borcun değeri gitgide düşüyor. Her zaman enflasyon borçluyu tanır, alacaklıyı zarara uğratır. O yüzden de o noktada çalışın. Varlık da aynı şekilde enflasyon arttıkça varlık fiyatlarını artar. Yani varlığı olan, bir mülkü olan, evi olan, işte yatırımı olan insanlar zaten enflasyondan korkmaz. Çünkü sonuçta enflasyon o fiyatın doğal fiyatını da arttıracaktır. Yani kendi katma değerinin içerisinde enflasyon değeriyle birlikte de artacaktır. Bu aradaki uçurum aslında size büyük bir zenginlik biriktiriyor. Kıssadan ise tek bir cümleyle söylersem, borç bir ödeme meselesi değildir. Borç paranızı yöneterek zenginleşme sanatı. Ve son bölüme geliyorum. Oturup şuna bakacaksınız. Paranız hareketsiz mi? Paranız çalışıyor mu? Yani siz kişisel olarak paranızı çalıştırabiliyor musunuz? Geçenlerde Instagram'da Warren Buffett'ın yıl yıl size servetini paylaştım. Adam 14 yaşında $5.000 yola çıkıyor. Bugün baktığınızda yani anlatılamayacak büyüklükte bir serveti var. Yani biz şöyle bakıyoruz. Yani bileşik etki videolarımda da size bunu anlatıyorum. Birebir eğitimlerimde bunu detaylı bir şekilde gösteriyorum. Yani kanıtlarıyla gösteriyorum. Büyük finansal sıçramalar hiçbir zaman büyük paralarla olmuyor. Yani sizin bugün çok büyük bir paranız olsa, bana gelseniz deseniz ki ben yatırıma bu parayı koymak istiyorum, ben size zaten bunu koydurmam. Buradaki derim ki bu paranızı bölün. İşte atıyorum 100'e bölün. Küçük küçük ama sürekli bir şekilde yatırım yapmaya devam edin derim. O zengin kişinin sizden tek farkı o paranın kenarda olmasıdır. Sizde de belki maaşınızın bir bölümünden çekiyor olmanızdır. Ama ben hiç kimseye gidin bütün malınızı, paranızı, zenginliğinizi bir anda yatırıma yatırın demem. Biz yatırım yaparken ortalama dolar maliyetlendirme yöntemini kullanıyoruz zaten. Burada da paramızı küçük parçalara bölüp sürekli bir şekilde beğendiğimiz varlığa katkı sağlayarak bileşik faizin gücünü maksimum ederek o parayı kullanıyoruz. Yani amaç kesintisiz sürekli yatırım yapmak. Burada ne yapıyoruz biz paramızı? Bir sefer çok miktarda bir yere yatırmak yerine yüzlerce sefer azar miktarda birden çok yere yatırarak paramızı maksimum seviyede çalıştırıyoruz. Burada size 3 tane tavsiyem var. 1. Bileşik getiri ile alakalı videolarımı izleyin. Buradan aklınıza takılan sorularınızı benimle yorumlarda paylaşın. 2. Küçük miktarlarda bile olsa, yapabiliyorsanız her gün, yapabiliyorsanız her hafta ama hiçbir şey olmazsa her ay mutlaka düzenli yatırım yapın.
Ve 3, bugün başlayın. Çünkü bileşik etki için ihtiyacınız olan şey zaman ve düşünüp ertelediğiniz her gün havadan gelecek bir parayı elinizin tersiyle itiyorsunuz demektir. Şunu kafanıza böyle kazıyın. Zenginlik asla ve asla büyük paralarla başlamıyor. Küçük küçük paraları büyütme disipliniyle başlıyor. Kısaca parayla konuştuğunuz zaman aslında hayatınızda neler değişiyor? Yani oturduğunuzda, beyninize sorduğunuzda o ailem güvencede mi, ben doğru iş yapıyor muyum, işte yarın ne olacak, işten ayrılırsam ne olacak gibi soruların tamamen ortadan kalkıp aslında sizin ben ne yapsam buradaki paramı büyütebilirim, ne yapsam işte şu istediğim, hayal ettiğim işte yat gezisi için olan parayı finansmanla ortaya çıkarabilirim. Kendime ne kadar şuradan dur pasif gelir yaratayım. Biraz en azından işte 10 sene sonra 5 sene sonra bana şunları aldırır gibi bu tarz sizi daha geliştirecek. Artık o kısır döngünün sıkışmışlığın içinden çıkaracak sorular sormanın vakti geldi. Bunun içinde unutmayacağınız tek bir şey var aslında. Diyeceksiniz ki parayla konuşursam İşte o zaman benim hayatım değişir. Bunun için de kendinizi ikna etmeniz gereken en önemli şey şu. Para sizinle değil de siz parayla konuştuğunuzda neler değişecek? 1. Parada, borçta artık sizin için bir araç olacak. Artık bir yük olmayacak ve yönetilebilir olacak. En güzeli de bu. Yani sizin yönetebildiğiniz bir şeye dönüşecek. 2. Artık harcamalar konusunda çok daha bilinçli ve huzurlu olacaksınız. Hiç kimse sizi psikolojik olarak harcamaya itemeyecek. Hiç kimse sizi dolandıramayacak. Siz çevrenizdeki her şeyi aslında gelecekteki size kaybettireceği değerle ölçeceğiniz için size gereksiz harcamalar isteseniz de hiç kimse yaptıramayacak. Ve de bu inanılmaz bir tatmin oluşturacak sizde. Çünkü yaptığınız gereksiz harcamalardan dolayı girdiğiniz borç yükleri ve onu ödemek için geçirdiğiniz aylar, yıllar ve yaşadığınız stres artık mazide kalacak. Ve 3. Borcunuz olsa dahi paniklemeyeceksiniz. Çünkü hem zamanlı olarak yatırımlarınızın düzenli olarak büyüdüğünü bildiğiniz için de aslında sırtınızı o kolona güvenle dayayabileceksiniz. Geleceğe güvenle bakmak biz insanoğlu için hayati. O yüzden unutmayın ki aynı bir insanla nasıl konuştuğunuz aslında onun sizinle nasıl konuşacağını belirliyor. Yani bir insanla küfürlü konuştuğunuzda karşılığında aslında benzer kaba saba küfürler duyuyorsunuz. Ama bir insanla daha nazik konuştuğunuzda o da size o şekilde eğiliyor. Daha fazla yardımcı olmaya çalışıyor. Aslında hayatınızı daha kolaylaştırıyor. Yani sizin tavrınız karşı tarafın tavrını etkiliyor. Aynı parada böyle. Parayla nasıl konuştuğunuz, onun sizinle nasıl konuşacağını belirliyor. Eğer sürekli siz zaten param yetmiyor, para ulaşılması gereken bir şey gibi konuşuyorsanız parayla o da sürekli siz onu kovaladığınız için o sizden kaçıyor. Ama elinizdeki parayı yönetilebilir bir araç olarak görürseniz ve ben bunu en etkin şekilde nasıl yönetebilirim şeklinde daha bu işe böyle objektif şekilde duygulardan arınmış finansal okuryazarlıkla donanmış şekilde baktığınızda o da size aklınızın ucuna dahi gelmeyecek çeşit çeşit kapılar, finansal fırsatlar yaratıyor. Dileğim bu videodan itibaren parayla olan ilişkinizi tekrardan gözden geçirebiliyor olmanız. Onun dilini bilin, ona siz hükmedin. Çünkü burada aslında önünüzde bir seçim var. Ya parayı yöneteceksiniz, paraya ve hayatınıza siz hükmedeceksiniz ya da o sizi yönetecek, bütün hayatınıza tek tek o hükmedecek. Umuyorum bu videoyu bütün ailenizle birlikte seyredersiniz. Birlikte bir karar verirsiniz ve bütün bir hayatınızı paranın esiri olarak sırf fatura ödemek için çalışmak yerine aktif varlıklar alarak, pasif gelirler yaratarak, paranın sizin için çalıştığı, sonsuz fırsatlar denizinde yüzebildiğiniz, sınırsız seçeneklerin olduğu, geniş, ferah, özgür ve esnek bir ortamda geçirme şansınız olur. Kendinizi bu kısır döngülerden çıkarın. Emin olun, finansal dünyada fırsatlar sınırsız. Ama öncelikle o kapıyı açın. İlk kar küremesini yapmaktan geri durmayın. Parayı küçümsemeyin. Parayı konuşmayı hiç küçümsemeyin. Ve ayrıca videoyu beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşıp yorum yapmayı unutmayın. Finansal özgürlüğünüz için bu pazar bir mihenk taşı olsun ve küçük de olsa lütfen bir adım atın.